kısmen şeriatla yönetilmesine rağmen bu ülke nasıl bir gece hayatı olduğunu göstermek de istiyorum. Ya şu bir deniz mahsulü ve Çinliler bunu yiyor. Böyle bir şey gördünüz mü? Pufuduk bir şey oluyor bu. Şu şekilde açıyorsun. Sarımsak gibi görünüyor. Buraları ben de ilk defa görüyorum Burçin. Daha önce hiç görmedim. Şuraya bakar mısın? Buna işte Asya'nın kral meyvesi diyorlar. Ben aradığımı buldum. Kuzu çevirme. Çekebildiklerimi çekeriz. Çekemediklerimi anlatacağım. Ayak kokan meyveyi yemeye geldik gibi oldu ama çok çekmeyeceğim. Başım belaya girsin istemiyorum. Bizde niye bu yok ya mesela? Keşke olsa değil mi? Allah aşkına hiç böyle bir Malezya bekler miydiniz ya? Sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir Kuala Lumpur Malezya akşamları olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Malezya ayağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Sizlere daha önceden geldiğim, gösterdiğim ama değişimi bir daha görmek istediğim, her zamanki Güneydoğu Asya'da uğradığımız ülke olan Malezya'dan merhabalar diyorum. Bugün arkamdaki gerçek Malezya'nın kısmen de olsa size bir yüzünü göstermek istiyorum. Burada küçücük evlerde yaşamaya çalışan insanlar, yukarıda da devasa gökdelenlerin olduğu dip dibe mahalleleri görüyorsunuz. Hem bu mahalleleri dolaşacağız bugün birlikte, hem de sizi akşam gece pazarlarına kısmen şeriatla yönetilmesine rağmen bu ülke nasıl bir gece hayatı olduğunu göstermek de istiyorum. Böyle birlikte Kuala Lumpur'un altını üstünü getireceğiz. Geçen senelerde de gelmiştim. Bu sene de bir kıyaslama yapıp sizlere hem gezi rehberi çıkartıp hazırlayacağım, hem de kendimiz güzel böyle bir akşam yaşayacağız Malezya'dan. Ama güzel kardeşlerim, abilerim, ablarım, her zaman videomuz başlamadan önce ne diyorduk? Özellikle televizyondan izliyorsanız durdurmayın. Telefonunuzdan veya tabletinizden bu videoyu bir beğenip bir güzel yorum yazarsanız bana yapabileceğiniz en büyük desteği yapmış olursunuz. Sizler için küçücük bu detay bizim için bu işi yapmamızda, sürdürülebilir yapıp para kazanmamız da aynı zamanda da çok kıymetli. Bu şekilde dünyaya gezebiliyoruz, içerik üretebiliyoruz ve sizlere ekranlarınızın başında böyle dünyanın dört bir yanından farklılıkları göstermeye çalışıyoruz. 10 yıldır yaptığım gibi. O yüzden hanımlar beyler, sizlere iyi seyirler, bana da harika bir Kuala Lumpur Malezya akşamları olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Çok güzel bir akşam var şu an Malezya'da. Bugün günlerden cumartesi, her yer tıklım tıklım olacak. 36 milyon kişinin yaşadığı bu ülkenin en büyük metropolü olan Kuala Lumpur'dayız ve burada yaklaşık 9-10 milyon kişi yaşıyor. Yanımda Burçin, yol arkadaşım, kız arkadaşım. Nasıl gidiyor? İyi mi? Güzel gidiyor. Gayet güzel. Heyecanlıyız. Süslenmişsin cumartesi akşamı da. Evet, geceleri akacakmışız. Öyle söyledin. İnşallah bakalım akabildiğimiz kadar akacağız. Hep beraber akacağız. Birkaç yüz bin kişi. O yüzden ülkenin en zengin kentinde şimdi merkezden gezimize başladık. Ama size şunu bir göstermek isterim dostlar. Bakın, insanlar bu şekilde küçücük, derme çatma görünen, eski görünen evlerde yaşamaya çalışıyorlar. Arkaya bakın. Milyon dolarlık gökdelenleri görüyorsunuz. Burada oteller, alışveriş merkezleri, finans merkezleri, bankalar, ne ararsanız bulunuyor ama gerçek hayat aslında Malezya'da böyle. O yüzden her gittiğim ülkede size söylediğim bir şey vardı, biliyorsunuz. Önemli olan bir ülkenin veya kentin çok böyle lüks, şatafatlı binalarının, finans merkezlerinin, yollarının olması değil. Bunu hukuk çerçevesinde adil bir şekilde sosyal devlet olarak eşit dağıtmaktı diye. O yüzden aslında Malezya'da iki yüzü olan bir ülke. 13 eyalet yönetiliyor bu ülke. Aşağı tarafta mesela hala derme çatma evlerde yaşayan insanlar var. Günde 1 dolara 2 dolara yaşamaya çalışan insanlar var. Aslında gerçek Malezya bu binalar değil, bu binalar. Özü buydu. Ve bu kadar iç içe. Malezya kısmen şeriatla yönetiliyor demiştim önceki bölümlerde de ve bu ülkeyi daha çok o Bumiputra olarak bilinen Müslümanlar yönetiyor. Ama ekonomiyi mesela Çinli kesim var, onlar yönetiyor. Alt işleri de daha çok böyle Hintli kesim var, onlar yapıyor. Ama hepsi Malezyalı. Ama şeriat hukuku da var bu ülkede. Bildiğiniz demokrasinin bizdeki gibi aynı yönetim sisteminin olduğu hukuk sistemi de var. Şeriat hukukunu da, bu normal hukuku da
kendi insanlarını ayıracak şekilde yönetiyorlar. Nasıl mesela biliyor musun? Ben burada gece hayatı için size bir bölüm çekiyorum ya, mekanlara gideceğiz. Normalde oraya Malezyalı Malaylar, Müslümanlar gelemez, giremez. İçki içmeleri dahi yasak. Hatta sizi önceki bölümde ülkedeki tek kasinolar bölgesi olan Highlands'e götürmüştüm. Yaylalar tarafında Genting Highlands diye geçiyor. Mesela oraya Malezyalı Müslüman giremiyor. O yüzden bu kadar hayatın iç içe olduğu bu ülkede bu şekilde aslında ince yasaklar da var. Mesela bu ülkenin eyaletlerin içerisinden her 5 senede bir tane sultan seçiyorlar. 9 tane sultan var ve 5 sene mesela sultan yönettikten sonra diğer sultan yönetmeye başlıyor ülkeyi bile. Ve genel olarak da insanlar bütün dinlere saygılı. Yani Müslümanların camisini de görebiliyorsun. Hristiyanların kilisesini de ya da bir Çinlinin ya da Hintlinin tapınağını da görebiliyorsun buradan. Bunu nasıl yönetiyorlar bilmiyorum ama başarmışlar. Bir kavga, dövüş, savaş vermeden son yıllarda ve düşünün yani demokrasi, kısmen demokrasi de var, kısmen şeriat da var. Ama genel olarak fark ettiğim şey şu: eğitim, insanlarını eğitmişler. Özellikle gençler 3-4 dil konuşuyor, çok saygılılar. O yüzden bu çerçevede adamları tebrik etmedim değil. Geziyoruz. Böyle mahalleleri dolaşacağız. Sonra da akşam pazar var. Sizi oraya götüreceğim. Buraları ben de ilk defa görüyorum Burçin. Daha önce hiç görmedim. Şuraya bakar mısın? Ya bunun 200 metre ilerisinde öyle lüks AVM'ler var. Birazdan gideriz. Öyle lüks noktalar, restoranlar var ki 200 metre gerisindeki hayat bu. Aa bak şimdi akşam olunca aha esnaf lokantası. Gel bakalım. Şurada kokonat suyuyla bir giriş yaparız. Tam bizdeki gibi bak. Buradan direkt gelip alıyorsun ama takdir edersiniz ki lezzetleri hiç bizlik olmuyor. Böyle şeyler yiyorlar. Körülü mörülü galiba. Peki Malezya mutfağını sever misiniz? Burçin sever misin? Gel de yorumla. Ya ellerimde olsa her şeyin içine baharat koyacaklar. Yani bugün bir dondurma aldık ya, dondurmayı bozamamışlar, ona çok mutlu oldum. Her şeyde baharat var. O yüzden kesinlikle bizim damak tadımıza yakın değil. Değil. Pirinç pilavı konusunda biliyorsunuz zaten bu coğrafyada tereyağıymış. Bizdeki gibi hani o tatlandırma yok. Neredeyse lapa oluyor ve bir şeyle karıştırarak yiyorlar. O yüzden Malezya mutfağından memnun bir şekilde bu ülkede arkadaşlar tatil yapmazsınız. Bu benim 4. mü 5. mi ne gelişim bu ülkeye. Daha önceden Penang, Langkawi gibi adalarını da gezmiştim. Ülkenin kuzeyindeki yağmur ormanlarını da gezdim. Burayı da iyi biliyorum. O yüzden videonun sonunda da size küçük bir Malezya yorumu yapayım. Buna göre buraya gelecekseniz hani dikkat etmeniz gereken şeyleri de anlatırım. Ne yapalım? Kalma garantili. Onlar kalmaz ya, ben yönlendiririm onları. Aç kalmazsınız. Hadi gelin. Bakın dostlar, çok lüks bir rezidans burası. Burada Airbnb evler sisteminde satıyorlar böyle gökdelenlerdeki odaları. Otel gibi ama ev alıyorsunuz. Günlük kiralayabiliyorsun. Karşısı bu. Dip dibi arada bir tane sokak var. Sanırım buradan imar geçmiş, buradan daha geçmemiş. O yüzden yakında burada da gökdelenleri görürsünüz. Böyle 7/24 yaşayan, akşamları yemek alabileceğiniz restoranlar oluyor genelde bu bölgede. Ve bu şehirde takdir edersiniz ölmüyor. Gece gündüz yaşayan bir kent burası. Ama kent olarak çok güzel. Bak kente hayatta laf söyletmem. Her yer park, her yer restoran. Paran varsa bulamayacağın hiçbir şey yok. İnsanlar nezih. Göre o yüzden kenti güzel bir şekilde tasarlamış adamlar. Bak bunu diyorum mesela. Rolls Royce adamın arabası. Arada 200 metre var. Uçurum hayatlar. Özel plaka çok görüyorsunuz burada. Zengin o kadar zengin ki kaç tane böyle özel plakalı araba gördüm. Şöyle gidelim. Çok güzel bir mahalledeyiz şu anda. Bukit Bintang'dayız. Gece pazarına doğru yürüyoruz. Yani bir şey itiraf edeyim. Bu tarafları biz de ilk defa görüyoruz. Yani ben daha önce hiç gelmemişim. Onu fark ettim. Asıl gece pazarına götüreceğim sizi ama buranın tasarımını çok beğendim. Yatay mimari, tatlı tatlı evler var. Şurada da bir tane pazar var. Oraya doğru gidelim, bir sırasıyla hepsini gezeriz. Geçebilir miyiz? Geçidi yok. Koş Burçin. Şöyle bir manzarayı görünce ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Genel olarak bak Kuala Lumpur böyle temiz bir yer demiştim ya, kaldırımlar var rahat rahat. Ve Asya'da olmazsa olmaz canımız, hayatımızı kurtaran 7/24 açık olan 7-Eleven. Bulduğunuz yerde direkt girin. Hem serin olur hem de ne arasanız bulursunuz. Şuradan bir su alalım. Bak istersen burada hazır noodle'lar var. Onunla çarptığınızda Türk lirası karşılığını bulabilirsiniz. Yani 45 liraya bile şöyle bir noodle alıp deniz mahsulü yiyebiliyorsun burada. Bu 7-Eleven'larda falan da mikrodalga fırın oluyor.
Direkt orada yemeğini yapabiliyorsun. Düşük bütçeli dostlara duyurulur. Gezmek için burada da bir dünya alternatif var yani. Bir tane alalım, sonra ılıdınca bir tane daha alırız. 1.80'miş böyle bir tane su. 18 TL falan. Bu yeni kaldığımız yere yakın bulunduğumuz, şu an size videoyu çektiğim yer, yoldan geçerken dikkatimi çekti. O kadar güzel, temiz görünen akvaryumlar vardı ki, bunlar onlar işte. Canlı canlı balık satıyorlar. Ama bunlar satılık değilmiş. Şöyle istiridyeler var. Şöyle canlı canlı karidesler var. Ya çok uygun biliyor musunuz dostlar? Bak 100 gramı 11.80. Kilosu 1000 liraya falan geliyor ama direkt restoranda yiyorsunuz. Böyle ellerini falan bağlamışlar yengeçler birbirlerine zarar vermesin diye. Bir dünya var. Bak arkamda bir oda yapmışlar şeffaf. Balonun içindeymişsin gibi akşam yemeğini orada yiyorsun. Ya dikkatimi çekti ama gösteremiyorum. Marulları arkada yetiştiriyorlar. Bunu kaç kez gördük mesela. Canlı canlı önünüzde yetiştiriyorlar marulu. Görüyorsunuz. Hani bunu istiyorum ver diyebiliyor musun bilmiyorum ama emin değilim. Lakin Malezya'da çok gördüm. Evet canlı canlı orada pişiriyorlar. Üretiyorlar marulu. Bunu çok az yerde görürsün. Ya şu bir deniz mahsulü ve Çinliler bunu yiyor. Böyle bir şey gördünüz mü? İlginç ya bu. Bunun neyini yiyorsun mesela? Deniz hıyarına benziyor. Çok güzelmiş ama burası. Çok beğendim. Çok temiz. Gel bakayım Burçin. Bak bu grouper balığı. Güneydoğu Asya'da bunu buldunuz mu yiyin arkadaşlar. Izgarasını falan yaptırın. Bir de bunu buharda yaparlar ama mutlaka kişniş koydurtmayın. Ve sos da istemeyin. De ki bana buharda pişir getir limonla de. Harika olur. Aklınızda bulunsun. Aç kaldığınızda sığınacağınız balıklardan. Aa bak. Burçin bu da Avustralya ıstakozu. Bunun kilosu 7-8 bin TL mesela. Oldukça değerli çünkü. Ve dünyanın en değerli yengeçleri. Kral yengeç, King Crab. Ben size bunları Japonya'da dükkan gezdirerek anlatmıştım. O videolarımı kesinlikle izleyin. Bunun da kilosu 8-9 bin TL'ye falan geliyor. Aa kefal değil mi o ya? Kefalin büyük hali. Bu da patinfish'miş. Köpek balığına benziyor derisi. Burayı çok beğendim. Tertemiz, pırıl pırıl, otantik böyle yerel bir izi de hissedeceğiniz noktalardan da ama şu an aç değiliz. Ve sokak yemeklerini denemek istiyoruz. Bakalım çok acıkırsak buraya da gelip bir yemek yeriz. Balıkları çok beğendim çünkü. Böyle Durian Musang King diye Durian çarşısı, Durian pazarı noktasına geldik. Durian bu ayak kokan meyve. Bugün size onu da gösteririz. Tadarken sizler de şahit olursunuz. Asya'nın kral meyvesi olarak geçer ve birçok yerde tüketilmesi yasaktır. Toplu taşıma arabalarına, araçlarına bugün neyde gördük? Asansörde. Dahi yanınıza taşıyamazsınız. Kokusundan dolayı ama çok da değerlidir, çok da severler. Ben çok da kötü kokmuyor ama ayak kokan bir meyve olarak dünyada birazcık pazarlandı bu durian meyvesi. Şimdi Duryancı Necati abinin yerine geldik. Bizde nasıl kavun karpuz meşhur, onlarla da bu meşhur. Bana birazcık da böyle kavunu andırıyor koku olarak. Aslında ürün bu. Böyle bir meyve özünde. Dışında böyle iğneleri var. Şu şekilde buradan kesiyorlar. Bu meyveyi ağacından koparıyorlar. İçini açtığında da Necati abi gösterirse, bak açıyor şu an bir tanesinin içini. Kabuğunu ayırdı. Sanki buz çıkarır gibi atıyor, bak gördün mü? Durian o işte. Kocaman meyveden yenebilir kısmı sadece o kadar oluyor. Değerlidir ha bunun kilosu Burçin. Bak bir kilosu 250 lira. Tanesi pardon. Mı? Kilo. 25 ringgit. Hadi bakalım ilk Malezya tadıyla bir başlayalım. Long sat. Açıyorsun içinden. Nasıl tarif edeceğimi de bilmiyorum. Böyle muşmula gibi mi desem. İçinden çıkıyor işte. Bence kralı şu ikisi bu coğrafyanın. Bak bunu gördüğünüz her yerde yiyin. Mangostin bunun adı. Bunu da şimdi birazdan alacağız, yiyeceğiz. İçini açacağız. Çok tatlıdır böyle. Bayılırsınız. Bu da aynı onlardan. Ya dragon fruit bizde de var artık Türkiye'de. Çok ben beğenmiyorum da bu arada tadını. Ejder meyvesi diye geçiyor bizde ama şu ikisi harikadır. Şimdi ikisinden de alalım. Şöyle ortaya karışık bir meyve tabağı yaptıralım. Bayağıdır yemiyordum, ben de özlemişim. Duryansız bir günümüz geçmesin programına hoş geldiniz. Geldi duryanımız. Şöyle açtılar. Bu şekilde. Buna mesela 27 ödeyeceğiz. 270 lira. Şunların da kilosu 20 falan ya da 200 liraya falan geliyor. Dedim ya şu ikisi de favorim diye. Bunları da hem Burçin de hayatında ilk defa yiyecek. Hadi ben YouTuber'ım, sallayabilirim. Sen esnaf olarak, vatandaş olarak gerçekleri söyle. Ben halkın sesi. Halkın sesi olarak.
Bu arada bunu bu şekilde elleriniz batmasın diye eldivenlerle yediriyorlar. Ben de bu arada bayağıdır durian yemiyordum. Böyle bir şey. Şu şekilde. Buna işte Asya'nın kral meyvesi diyorlar. Hadi önce beraber yiyelim. Ya kokusu ayak kokan diyorlar da hiç ayakla alakası yok. Ayak kokan meyveyi yemeye geldik gibi oldu ama. Aa kötü kokuyor ya. Lapa. Ben bunu beğenen insanın damak tadından şüphe ederim. Fikrim değişmemiş. O kadar kötü ki. Bunu bir insan neden yer? Bu işkenceyi neden yapar değil mi? Çok kötüydü. Bizimle değil. Demiştim ama sana beğenmeyeceğini. Gel biz diğerlerini, benim sana garanti dediklerimi yiyelim. Peki bunu masamızdan kaldırsak? Koy şuraya. Ya senin mis gibi mangostilin var. Şu neydi bu diğerinin ismini unuttum. Rambutan diğeri de. Yesene bunu. Ya dedin de sen nasıl seviyorlar anlamıyorum diye. Bunu yiyelim abi, en güzeli bu. Bak şimdi bunun içinden ne çıkacak? Mis. Pufuduk bir şey oluyor bu. Şu şekilde açıyorsun. Sarımsak gibi görünüyor. Düşeni al. Şunları mı? Aha, bunu yiyorsun. Şu sarımsak gibi olanları yiyorsun. Bunları. Nasıl? Güzelmiş. Ya. Mesela bunu da dışarıdan görsen meyve demezsin. Harika ya. Seyahatle ilgili bütün yorumlarım tutuyor. Yani insanlarımızın ya da biri işte kendim de dahil buna neyi sevip sevemeyeceğimizi çok iyi kestirebiliyorum. Mesela bunlara bayılırsınız. Bu niye açılmadı? Bu normalde şöyle açılıyor. Heh. Bak bu da sürpriz yumurta gibi açıldı. Gördünüz mü? Bu şekilde bir şeyin içinden deniz kestanesine benziyor. Hadi sana vereyim önce. Güzel mi? Çok güzel. Şöyle içinden bir şey çıktı. İçinde çekirdeği var. Çekirdeği var. En iyisi bu. Değil mi? Kesinlikle. Başladık bakalım. Bunun da gideri var yine. Durian'dan hiç memnun olmadık. Ama diğer meyveler güzeldi. Bakın burada da evsizler var. Kaldırımlarda yaşamaya çalışıyorlar. Dediğim gibi her şey iç içe demiştim ya. Ne yazık ki bu ülkede de çok ciddi bir yoksulluk var aslında. Kentin içinde belli yerlerde üzücü bir şekilde evsizleri de ne yazık ki görüyorsunuz. Şöyle gidelim bakalım pazara doğru. Şimdi birazdan sizi kentin en lüks yerlerine, gece hayatının olduğu yerlere, pazarlara götüreceğim ama şu karmaşaya bakar mısınız? Hayat ne kadar iç içe. Resmen kaldırımın ortasında kurmuşlar tezgahı ve burada da durian satıyorlar. Yine en değerli meyvelerini. Burası da pavilyon alışveriş merkezinin olduğu yer. Diyeceksiniz alışveriş merkezini gezeceğiz. Hayır tabii ki. Oradan sizi bir yere götüreceğim ama göstererek, anlatarak görmenizi istiyorum. Bir gün buraya gelirseniz de en merkezi yer burası arkadaşlar. Pavilyon. Aklınızda bulunsun. Konaklamayı buralardan yapmanızı öneririm. Çok rahat edersiniz. Ben en beğendiklerimi, bölgeleri, önerilerimi açıklamaya bırakacağım. Oradan tek tek bakarsınız, tamam mı? Çok işinize yarayacak çünkü. Böylece Kuala Lumpur'a gelirken nerede kalacağız Deniz diye bana sormanıza gerek yok. Detayları açıklamaya bırakacağım. Yani dünyada gördüğüm en büyük ekranlardan bir tanesi buradaydı. Şuraya bakın, Louis Vuitton'lar, Dior'lar, ne arıyorsanız. Burası işte Kuala Lumpur'un da tam kalbi oluyor arkadaşlar. Şu kalabalığa bakın. Bugün cumartesi olduğu için gel Burçin. Mahşer kalabalığı. Böyle ışıltılı hayatın altından pazara doğru gidiyoruz. Bukit Bintang bölgesi burası. Böyle tam ortaya da çok güzel bir fıskiyeler yapmışlar. Her şeyi çok güzel planlamışlar, düşünmüşler. Yani bir metropolü nasıl organize ederiz, temiz olur, düzenli olur. Örneğini Kuala Lumpur'da yaşayıp görebiliyorsunuz. Bakın burada aynı zamanda ne yazık ki çocuklarıyla bile sokakta yaşamaya çalışan insanlar var. Yani en turistik yerinde bile bunu görebiliyorsunuz. Çok üzücü bu durum. Yani nasıl onları da topluma kazandıramıyorlar? Bu kadar imkanları var, binalar var, gökdelenler var diye insan düşünüyor değil mi? Olmuyor işte. Dünyanın ne yazık ki dengesiz düzeni bu
Aslında hepimiz yetecek kadar para, yemek, toprak, nefes var. Ama birimiz diğerinden daha çok almak için mücadele ediyor ve diğerinin hakkını aslında çaldığı için başkaları nefessiz kalıyor. Dünyanın en büyük adaletsizlik örneği. Oluk oluk insan akıyor. Bu sene 30 milyona yakın turist gelmiş ülkeye. Truly Malaysia diye bir pazarlamaları var bunların. Bayağı bir Malezya'nın tanıtımını yapıyorlar. En çok turisti de zaten buralarda görüyorsunuz, Kuala Lumpur'da. Bak burası bir Arap restoranı. Kokulardan zaten direkt insan kebap mebap hepsi suratınıza vuruyor. Burası da meşhur meyve sucuk. Sıra beklemeyi çok seviyorlar bakın. Her yerde sıra görebiliyorsunuz. Şurada bir dönerci var. Eğer sıra yoksa bir gidip tadalım mı? Bak sıra yoksa. Merakımdan çatlayacağım. Yani imkan yok. Ülkede en çok sırayı orada görmüş olabiliriz. Ve hiçbir zaman sıra gelmiyor. Sence O yüzden kalabalıkta var mıdır yok mudur? yani yoktur muhtemelen. Eğer sıralama yoksa kesinlikle girip deneyeceğim. Çok merak ettim. Geldik zaten. Tabii canım ihtimali yok diyorduk. Zaten kalabalığa bakın dostlar. Sıra bu sıra. Bu bir sıra. Ve şu döner için ölüyorlar tabiri caizse. Eti ayrı, tavuğu ayrı yapıyorlar. İsmi de Damaskus diye geçiyor, Şam. Ve her akşam burada bu devasa bina olmasına rağmen bakın şu sırayı görüyorsunuz. Ya belki gece yeriz. Gece de açık çünkü burası en kötü. Devam. Bu sırayı ölsem beklemem. Saatler sürer. Ya inanılmaz. Yani adamlara helal olsun. Bu kadar insanı şu sıraya sokmayı başarmışlar. Bakın dostlar. Hala gidiyor sıra. Hala. Demek ki bayağı iyi bir marka burası. Bilenler yazsa ya yorumlara. Hani çok bir olayı var mıymış? Şimdi en merkez noktadaki gece pazarının olduğu yere artık böyle kalabalıktan da anlayacağınız üzere ulaştık. Şöyle örümcek adam bir maskotlar var. Sokak sanatçıları, onlarla böyle fotoğraf çektiriyorsunuz. Koçum benim. Devam. Ha yandı gel. Akın akın insanlar merkeze yoğunlaşmış. Herkes işte eğlenmeye, gece hayatı yaşamaya, yemek yemeye bu bölgeye geliyor. Gündüz mesela bunların hiçbirini göremiyorsunuz. Tamamen gece açılıyorlar. Bu oranın olayı zaten gece pazarları ve yaşamın olmasından dolayı çok popüler. Aynı zamanda da ülkede en rahat gece alemini de yaşayabileceğiniz yer burası. Sokaklar o yüzden tıklım tıklım oluyor. Burada da işte akşamları sokak sanatçıları gösteri yapıyor. Amcam ne eğlendi be maşallah. Pazara girerken diyelim canınız çok sıkıldı. Kulağımı mı temizletmek istiyorsun? O da var. Bak hayatımda hiç böyle bir yer görmedim. Bilmiyorum sizler gördünüz mü? Girişte böyle bir klinik gibi bir yer yapmışlar. İsterseniz gelip kulağınızı böyle temizletebiliyorsunuz. Kameradan da görünüyor. Bak. Vay. Hani böyle rahatlama videoları var ya internette, YouTube'da izliyoruz bazen. Onun gibi birazcık da insanı şey yapıyor. Daldırıp götürüyor. Girişimcilik fikri belki birilerine ilham olabilir. Kulak temizleme merkezi açmak istersiniz. Bak pazarın dibinde. Bak burada soğutmalı bir şekilde meyvelerin hepsini kesmiş, hazırlamış. Buzun içinde direkt veriyor. İşte en ünlü caddeleri. Bu Bintang bölgesindeki Jalan Alor. Bu cadde gece pazarının kurulduğu yer olarak biliniyor. Hadi bakalım hem gezelim hem tadalım hem de bir şeyler yiyelim. Bak mesela bu domuz. Yani burası bir şeriatla kısmen yönetilen ülke olsa da insanların inançlarına saygı duymuşlar ve özellikle Çinliler mesela bunu yiyebiliyorlar. Domuz da satıyorlar yani bu ülkede. Çok güzel, çok temiz bir pazar, renkli bir pazar, sağlıklı bir pazar. Öyle midenizin bulanacağı bir ortamı yok. O yüzden keyif alarak gezersiniz. Şuradaki mekanlarda bakın yukarıda ne yiyeceğinizi de görebiliyorsunuz menülerde. Yemeğinizi yaptırıp direkt o Asya'nın en güzel manzarasını görebileceğiniz gece ortamını sandalyelere çekip keyfini çıkarabiliyorsunuz. Güzeldir burası. Etrafınızda böyle Müslüman Malayları da görürsünüz. Çinlileri de, Hintlileri de,
dünyanın 100 mozaiğini burada görebiliyorsunuz. Her yerden milletler var ve her yerden de mutfaklar da var. Yani aklınıza gelmeyecek birçok ilginç şeyi yiyorlar. Bu mesela tatlandırılmış çilek, mandalin, üzüm, jöleli yapmış mesela bunu. Çikolataya banarak yiyorsun. Yani ilginç bir lezzete benziyor. Ama biz önce karnımızı doyuralım, acıktık. Bunu ben de ilk defa gördüm. Crayfish. Yani küçük kerevite benziyor. Oo, şurada kömürde çok güzel bak. Tavuk kanadı yapıyor. Ama bak bunu da soslamış. Bu da soslu Burçin. Bunu da sevmeyiz. Sos oldu mu güzel olmuyor. Ya tatlı oluyor ya soya soslu oluyor. Yani hiç bizim damak tadımıza yakın şeyler olmuyor ne yazık ki. Ya ben yerimi buldum. Ben yerimi buldum. Şu karideslere, ahtapotlara bakın. Mis. Gel gel Burçin. Sarma yapmışlar. Dolma var. Bu ne ya? Bunu ilk defa gördüm. Rengarenk. Bildiğin aslında mantı gibi biliyor musun? Bunu Çin'de de çok yaparlar. Gürcistan'da da vardır. Bildiğiniz içini böyle etle ya da domuzla ya da patatesle dolduruyorlar. Sadece dışını renkli yapmışlar, boyamışlar. Bakın burası da mangalcı Rıza abinin yeri. Böyle etler ama hep açıkta. Direkt şişi seçiyorsunuz. Tanesi 100 TL'ye falan geliyor. Böyle önünüzde yapıyorlar. Şu arka tarafta yiyorsunuz afiyetle. Burada istiridyeler de var. İstiridye cenneti zaten. Bu şekilde alıp hepsini mekanlarda yiyebiliyorsun. 10 numara 5 yıldız. Ya tek sorun çok kalabalık. Gidemiyorsun. Bak adım adım. Anca bu kadar. Bir yer bulacağız bakalım. Dur. Burada da yengeç yapıyorlar. Tek tek böyle aslında pişirmiş. Isıtıp veriyorlar. Şu şekilde burada direkt servis ediyorlarmış ama bununla doymayız biz. Ben aradığımı buldum. Kuzu çevirme. Ama ne yazık ki bunun da dışında sos var. Görüyor musunuz sosu? Kim bilir barbekü mü ne? Güzelim kuzuyu mahvetmiş. Pazarda yok ama damak tadınıza uyacak şeyi bulmak zor. Buralarda en değerli şey nar. Böyle özenle tek tek ayırıyorlar ve suyunu sıkıyorlar. Bizdeki meyveler mesela burada çok değerli. Tam tersi karpuz falan dışında greyfurt falan oldukça kıymetli şeyler. Şurada birkaç yer vardı restoran. Orada artık şansımızı deneyelim. Aşıktan elimiz titremeye başladı. Grand Sky adında şöyle bir restorana geldik. O kadar zengin ki menü. Arkadaşlar neye bakacağımı şaşırdım. Bak sayfa sayfa ne ararsan var. Hangi mahsulden, hangi balıktan arıyorsun. Ve genelde de balıkların kilosu 100 ringgit yani 1000 TL'ye falan geliyor. Karideslerde böyle porsiyonları falan 30-40 civarında 300-400 TL. Buraya ben geçen sene de gelmiştim. Yine rastgele gezerken en çok burası hoşuma gitti. Gelmişken akşam yemeğini burada yiyelim dedik. Güzeldi. Bakalım bir şeyler değişmiş mi? Tadarakken size yiyeceklerimizi de tek tek anlatırım zaten. Yoruldum. Bir yandan bağırıyorum, bir yandan açım. O yüzden bu kardeşiniz artık bir beğeni, bir yorum hak etmedim ya. Ekranların başında izleyen sana söylüyorum. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Şaka maka. Hadi bakalım yemeğimizi bekliyoruz. Karides, kalamar ve balık söyledik. Geldi. Önce karidesle kalamar gelmiş. Kalamarı tadalım. Yine azıcık bir soslama makinesine bulandırmışlar gibi. Güzel ama Burçin. He? Beğendim. Değil mi? Güzel. Pamuk gibi ağzına dağılıyor. Bak bu da kalamarın bıyıkları, yüz kısmı. Çok güzel. Beğendim. Kız artık dayanamadı. Brokoli haşlama söyledi kendine. Yani alışması kolay değil. O yüzden bir şey diyemiyorum Burçin'e. Böyle haşlama brokoli de yiyoruz. Derdini anlatabilirsen aç kalmazsın. Ah. Gerçekten mi? Memleket zeytinyağı kokuyor. Bu söylediğim yemeğe steam fish yani buharda yapılan balık deniyor. Bizdeki aynı sistem. O kadar çok sos ve baharat koyarlar ki yenmeyecek hale getirirler bu balığı. O yüzden ben onlara sadece limon ve sarımsakla yapın dedim. Ve bizdeki laoza benzeyen bir balığı bakın şöyle ucundan bir açayım.
Of çok güzel görünüyor. Şu şekilde yapmış. Mis. Çok güzel şeyler diyorsun. Ben çok mutluyum. Ne haber Burçin? Afiyet olsun. Tıka basa yemeğimizi yedik. Yani o kadar fazlaydı ki ben patlamak üzereyim. Burçin de brokoliyle aşk yaşadı resmen. Doydun mu? Doydum. O zaman gece başlasın mı? Başlasın. Gerçi başlasın diye ne yapacağız yani? Yapacak şeyler belli burada. Çıkınca ayak masajı. Ayak masajı yaptırırsın, 2 bara gidersin, birkaç gece kulübüne. Pazar hemen şurasıydı. Buradan çıktığınızda böyle masaj yerleri var. Burada daha çok ayak masajı, bel masajı, saç masajı falan yapıyorlar ve fiyatları da genelde 60 falan oluyor. Yani 600 TL gibi düşünebilirsiniz. Size bay bay. Çok tatlı insanlar. Ay, alalım gel. Şimdi masaj yaptırmaya gidiyoruz. Rastgele bir yer bulacağız bakalım. Bak şurası güzel mi bilmiyorum. Tam emin olamadım ama içerisi bayağı dolu. Şöyle gittiğinizde hani merdiven altı diyeceğiniz mekanlar ama tabii fiyatları uygun oluyor bunların dediğim gibi. Bu hanım kızlar da masörler. Böyle size bir saat yaklaşık olarak güzel bir masaj yapıyorlar. Günün yorgunluğunu atıyorsunuz. Burçin hepsi dolu ha. Şuraya bakalım. Neymiş? Relax time. Rahatlama zamanı. Burası da full baksana. Deneyelim bakalım. Fiyatları bu şekilde. Ayak alırsanız 55 ringgit. Ayak, omuz ve sırt alırsanız saati 70 ringgitmiş. Şöyle bir şey yaptırırsanız da 100 olmuş. Yani 60-70 ringgit, 600-700 TL güzel bir masaj yaptırabiliyorsun. Girip yaptıralım hadi. Bak suda veriyorlar. Sorry. Böyle girerken içerisi buz gibi. Şurada yaptıralım. Ben çok seviyorum böyle yatarak masaj yaptırmayı. Bence bu Asya'nın en güzel yanlarından biri. Bizde niye bu yok ya? Mesela keşke olsa değil mi? Fethiye'de mesela yaptırsak. Biliyorsunuz ben Fethiye'liyim. Ben her gün giderim ya. Çok çok iyiler. Ya bir de bu koltuklar nasıl bu kadar rahat olabiliyor ya? Çok keyifli. İçerisi de buz gibi. Daha içeriye girdiğiniz anda mayışmaya başlıyorsunuz. Böyle bir ortamımız var. Şimdi böyle ayaklarımızı yıkayacaklar sıcak suda. O bayağı sıcak su. Ayaklarım yandı. Burada insanların günlük kazançları ortalama 10 dolar civarında. Büyük kentlerde bile. Ve birçok insan da hizmet sektöründe çalışıyor. O sektörlerden bir tanesi de masaj arkadaşlar. Ve çoğu işletmenin sahibi de Çinliler. Ama çalışanlar Müslüman oluyor bakın. Gördüklerinizin hepsi Müslüman kardeşlerimiz. Şimdi masaj yapacaklar bize. Biz bir saat yatar. Pamuk gibi olduk. Böyle bir üzerimizden yorgunluğu attık. Uyku da geldi. Çok güzel bir masajı yaptırdık. Şimdi şuradan aşağı doğru gideceğim. Çekebildiklerimi çekeriz. Çekemediklerimi anlatacağım. Burası şeriatla yönetilmesine rağmen gece hayatından, alkolden her şeyin serbest bırakıldığı yer demiştim ya. Fuhuş da ona dahil. Mesela arkamdaki cadde en ünlü yerlerinden bir tanesi ve burada birçok hayat kadını ne yazık ki bu işi yapmak zorunda kalıyor ve burada denk geliyorsunuz, görüyorsunuz. Burada aynı zamanda barlar, restoranlar, gece kulüpleri var. En sona kadar gidiyor. Bir de burayı size göstereyim. Ondan sonra bir de gece kulüpleri göstereceğim. Sonra denize elveda. Bir sonraki bölümde. Bayıştım Burçin ben. Hani şeyim kaydı, uykum geldi. Mesela buradakilerin hepsi çalışanlar. Yanlarından geçiyorum. Burçin arkamdan geliyor. Birçoğu da Asyalı. Oy. Burada da yine bakın çoğu şeyi çekemiyorum. Tahmin ediyorsunuz pazarlıkların döndüğü, gece hayatının, fuhuşun döndüğü yer tam olarak burası. Çok çekmeyeceğim, başım belaya girsin istemiyorum. Rıza abim yine böyle sosa bandırmış ızgara tavuk yapıyor. Ama full odun ateşinde gibi, gayet iyi. Ekip bu. Şu kızlar da çalışanlar, ekmeğini buradan çıkarmaya çalışanlar. Allah aşkına hiç böyle bir Malezya bekler miydiniz ya? Yani insanın aklındakiyle gerçek arasında dağlar kadar fark var ve burası da tam anlamıyla batıdaki birçok yer gibi olmuş.
Yani daha da çok mekan açılmış, inanılmaz bir kalabalık oluşmuş. Önceden bile bu kadar kalabalık değildi. Hello. Bak her yerde böyle publar da var. İsterseniz gelip bir şeyler içip maç keyfi yapıp müzik dinleyebiliyorsunuz. Karşıda da hep kadınları görüyorsunuz kaldırımlardaki. Oralara gitmeyelim, gerek yok. Ben sanki Burçin'i takip ediyormuş gibi yapıyorum. Ama inanılmaz bir yer almış ya Malezya. Hiç beklemezdim. Şuraya bak. Bir dünya mekan açılmış daha da. Ve gece bile böyle trafik oluyor. Her milletten insan görüyorsunuz burada, her milletten. Bak burası çok güzel. Viski barlardan bir tanesi. Adı şöyle yazılıyor galiba. Direkt The Whiskey Bar diye. Çok keyiflidir. Baksanıza ne kadar çok bar var ya. Ya buranın bir de şu karşısı var. Famous Bar tarafları. Oralarda bayağı dolu oluyor ama genel olarak ortam bu şekilde. Bir de gece kulüpleri bölgesi var. Orayı da göstereyim mi size? İyi seyirler. Mekanlardan biri mesela. Böyle canlı müzikle olan yerler de var. Ve çok şık. Bravo! Şu anda başka bir yere geldik. Burası özel, böyle birazcık daha uzakta bir yer. Bakar mısınız? Burası da Malezya. Üzerinde mikrofon yok. Rastgele geldik çünkü ChatGPT'den buldum. Hiç böyle bir yer beklemiyordum. Bakın bu bölgenin ismi böyle geçiyor. Trek diye. Ve işte bu şeriatla yönetilen ülkede sistemleri nasıl kurduklarını hala anlamamamıza rağmen böyle akşamlar, geceler yaşanıyor. Hani ben size birçok şeyi gösteremedim. Hani rahat çekemiyorsun çünkü. O yüzden anca bu kadarını görebildiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bir gün Kuala Lumpur'a gelirseniz geceleri göreceğiniz manzaralar bunlar olacak ama güvenli bir yer, rahat gezersiniz değil mi? Evet. Sen hissettin bir şey? Hiç kavga görmedim. Zaten sıkıyorsa kavga çıksın. Yani çok ağır kurallar var. O yüzden kolay kolay burada sorun yaşamazsınız. O yüzden dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Biz artık gidip yatalım, uyuyalım. Yeni bir güne başlayalım. Sizler sonraki bölümde bak harika bir yere götüreceğim sizi. Hatta ondan sonraki bölümde benim de hiç gitmediğim bir yere gideceğiz. O yüzden bildirimleri açın. Sizleri böyle ya dünyada böyle yerler var mıymış ya Deniz kardeşim? İyi ki bizi de götürdün ya diyeceğiniz yerlere inşallah hep beraber giderek tecrübe edeceğiz. O zaman ne diyoruz? Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğeni, yorumu da eksik etmiyoruz. Dünya turunda bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi bakalım görüşmek üzere dostlar. Ay yorulmuşum yalnız. Siz bunu acaba kaç dakikada izlediniz ama ben 4 saattir konuşuyorum. O yüzden bay bay. Bu sefer kesin hoşçakalın. Bay bay.
Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.